Merhaba herkese. Yeni bir podcast yayınıyla daha beraberiz. Bu podcast'te kuantum fiziğine giriş, terim ve tanımlar şeklinde olacak. Özellikle yararlandığım 2 tane kitap kaynak kısmında bırakıyorum. Adlarını da şimdi söyleyeyim. 101 soruda Kuantum, Kenneth V. Fort'un kitabı ve yeni başlayanlar için İzafiyet ve Kuantum kitabı. Bu biraz uzun olacak arkadaşlar. Terimleri vereceğim. Arada kendim de yorumlarda bulunacağım. Okuduklarımla beraber size aktarımda bulunmaya çalışacağım ama haliyle bu kuantum konusu bayağı geniş kapsamlı olduğu için diğer bir kitap daha var buraya dahil etmediğim. Belki buna yani bu yaptığımız podcast yayınına 1, 2, 3 şeklinde devam edebilir. Belki tek bir partta bitirebiliriz. Belli olmaz. Uzunluk durumuna göre olacak. Ve özellikle de şunu söyleyeyim. Diğer kitabı ayrı tuttum. Oradan muhtemelen buradaki verileri paylaştıktan sonra podcast içinde oradan sadece olmayanları dahil edebilirim ya da tekrar baştan daha böyle değişik bir şekilde yapabilirim. Diğer kitabı da söyleyeyim size. Köpeğinize kuantum fiziğini nasıl anlatırsınız? Biraz garip bir kitap ismi ama gayet güzel bir kitaptı o da kuantum fiziği için. Bu 3 kitabın birleşiminden oluşan çeşitli kesitlerinden aldığım notlarla gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle terimlerle başlayalım. Yani bir kısmını terim olarak vereyim. Daha sonra kitabın içinden devam edelim. Bu da yine kitabın içinden bu arada başlıyorum ama yine kitabın içinden başlamış olacağız. Kuantum öbeklilik. Doğa hem dünyayı oluşturan madde parçalarında hem de gerçekleşen değişimlerde esasen tanecikli veya öbekli bir yapıya sahiptir. Olasılık. Küçük ölçekli dünyadaki olaylar, bizler olaylar hakkında bilinebilecek her şeyi biliyor olsak dahi olasılık hükmeder. Kuantum denince, bu arada burada girmek isterim konuya. Kuantum denince aklınıza her zaman olasılık gelsin arkadaşlar. Mutlaka olasılık vardır kuantumun içinde. Dalga parçacık ikiliği. Madde hem dalga hem de parçacık özellikleri gösterebilir. Bunu daha önce yine kanalımda çift yarık deneyini anlattığım bazı kuantum fiziği konularında vermiştim. Belirsizlik ilkesi. Doğada ölçümlerin hangi kesinliğe kadar yapılabileceğini belirleyen temel bir sınırlama bulunmaktadır. Bu Heisenberg'in oluşturduğu belirsizlik ilkesidir arkadaşlar. İmha ve yaratım. Tüm etkileşimler parçacıkların yok olma ve var olmasını içerir ve gerektirir. Spin. Görünür fiziksel uzama sahip olmayan nokta parçacıklar bile spin değerine sahiptir. Spin, dönme, kuantize bir özelliktir. Üst üste binme, süperpozisyon. Bir parçacık veya bir parçacık sistemi aynı anda 2 veya daha fazla hareket durumunda olabilir. Antisosyal parçacıklar. Fermiyon denen parçacıklar bir dışarılama ilkesine uyarlar. Özdeş 2 fermiyon aynı anda aynı hareket durumunda olamazlar. Periyodik tablo dışarılama ilkesi sayesinde var olur. Sosyal parçacıklar. Bozon denen parçacıklar aynı hareket durumunda toplaşabilirler. Hatta bundan hoşlanırlar. Bu Bose-Einstein yoğunlaşması adı verilen üst düzey bir birlikteliği mümkün kılar. Korunum. Bazı nicelikler değişimin tüm süreçlerine sabit kalırlar. Başka bazı nicelikler kısmi korunumlu nicelikler değişimin belirli bazı çeşitleri esnasında sabit kalırlar. Hız sınırı. Işık hızı doğadaki hız sınırıdır. Görelilik kuramının bu sonucu en çarpıcı biçimiyle kuantum dünyasında da ortaya çıkar. E eşittir mc kare. Kütle ve enerji tek bir kavramda birleşir. Böylelikle kütle enerjiye, enerji kütleye çevrilebilir. Görelilik kuramının bir diğer sonucu kendisini en etkileyici biçimde kuantum dünyasında gösterir. Evet, başlayalım. Şimdi terimleri az çok vermiş olduk. Şimdi bu terimlerin akabinde de artık konunun içindeki kuantum terimlerine ve tanımlarına bakalım. Kuantum nedir? Sözlük anlamıyla kuantum bir öbektir, bir pakettir.
Bizi çevreleyen gündelik yaşamda karşımıza belli büyüklükte öbekler biçiminde çıkan birçok şey vardır. Ekmek somunları, litrelik sütler, otomobiller gibi. Ancak bir ekmeğin, bir işe, sütün, bir otomobilin ne büyüklükte olacağını söyleyen bir doğa yasası yoktur. Ekmek ustası ekmeğine bir dilim, hatta bir kırıntı düzeyinde ekleme veya çıkartma yapabilir. Sütçü, sütü yanında litrelik veya 1 litrelik şişelerde satıp satmayacağına kendisi karar verir. Araba şirketi, ürününü bir miktar daha büyük veya daha küçük, daha ağır veya daha hafif yapabilir. Kuantum yasalarının hükmettiği küçük ölçekli dünyada ise işler böyle yürümez. Kuantum fizik yasaları nerede hüküm sürer? Her yerde sorumuzun kısa yanıtıdır. Asıl sormak istediğimiz kuantum fiziğine nerede dikkat etmeliyiz sorusudur. Yanıt şudur. Çok küçük şeyler dünyasında, yani moleküller dünyasında ve onlardan daha küçük olan atomlar dünyasında. Onlardan da daha küçük olan atomik çekirdekler ve daha da küçük temel parçacıklar dünyasında. Atomlar da dahil olmasına rağmen genel olarak atom altı dünya dediğimiz dünyada işte öbekliliğin önem kazandığı bu küçük ölçek alemine dikkat etmeliyiz. Çakıllı bir nehir yatağında, kumlu bir sahilde, yumuşak bir çamur üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. Bu yüzeylerin hepsi taneciklidir. Çakıl parçaları, kum taneleri, çamur molekülleri, çakıllı nehir yatağında adımlarınız tedbirli olur. Öbekliliğin bilincindesinizdir çünkü. Kumda granüllülüğün farkındasınızdır. Ancak bunu hemen hiç önemsemezsiniz. Çamurda moleküller, öbekliliğin bilincinden çok uzaksınızdır. Mevcut durum fark etme yetinizin çok ötesindedir. Şöyle düşünün arkadaşlar, bu kuantum fizik yasalarından biz bile atomlardan oluşmaktayız. Yani dünyaya gelen güneş tarafından ve diğer yıldızlardan ve kozmostan gelen ışın parçaları bizim vücudumuzdan bile geçmektedir. Ama biz bunun farkında bile değiliz aslında. Durum bundan ibaret. Kuantum fizik yasaları genellikle çok küçüklerin dünyasında hükmeder diye düşünebilirsiniz. Kısa yanıtı bu olur. Bir atom ne kadar büyüktür? Eğer bir protonsanız atom çok büyüktür. Sizin yaklaşık yüz binlerce katınız büyüklüğündedir. Öte yandan bir atom bir insandan çok küçüktür. Sizden yaklaşık 10 milyar kez küçüktür. Anlayacağınız atomun büyüklüğü görelidir. Bir atom tanesi en iyi optik mikroskopla bile görülmeyecek kadar küçüktür. Burada tanımları özellikle arkadaşlar kısa kısa tutmaya çalışıyorum ki çok da kafanızı karıştırmasın diye. Çünkü şunu söyleyebilirim, ben 3 tane kitap okumuş oldum kuantumla alakalı. Ve 3 kitaptan sonra da yine okuyacağım kitapların içerisinde kuantumla alakalı bilgiler var. Kuantumu ben anladım dersem Richard Feynman gibi bir fizikçiden bile daha üstün olmam gerekir. O bile kuantum fiziğini anladım diyen tamamen anlamamıştır diye bir söz söylemiştir. O yüzden ben olabildiğince en kısa, en net biçimde vermeye çalışacağım. Devam edelim. Yine ara ara böyle giriyorum ama konuyu hem bağdaştırmak hem de kafanıza yerleştirmek amaçlı bunu yapıyorum. Bir elektron ne kadar büyüktür? İçinde bir şey var mıdır? Elektron, keşfedilen bu ilk temel parçacık ilk kez 1897'de Cambridge Üniversitesi'nde J.J. Thomson'ın laboratuvarında katot ışını tüpü denen bir şey içerisinde görüldü. Thomson da dönemindeki diğer fizikçiler gibi şunu biliyordu. Her biri uçta olmak üzere pozitif değeri negatif yüklü iki metal plaka içeren ve içindeki hava büyük oranda alınmış bir cam tüpte bir çeşit ışının negatif plakadan pozitife doğru akmaktaydı. Negatif plaka katot, pozitif plakada anot olarak adlandırıldığı için bu bilinmeyen ışınlara katot ışınları denirdi. Thomson bu ışınların doğasını keşfetmeye koyuldu.
Farklı basınçlarda çeşitli gazlar içeren değişik tipte tüpler geliştirdi. Işınları manyetik ve elektrik alanlarla saptırdı. Fotoelektrik etki nedir? Metal bir yüzeye mor ötesi ışık verildiğinde yüzeyden kimi elektronlar açığa çıkar. Mor ötesi ışıktaki enerjinin bir bölümünün elektronlara geçtiği ve ardından elektronların metalden kurtularak uçabildikleri aşikardır. Buna fotoelektrik etki denir. Bu etki Einstein'ın 1905'teki çalışması esnasında biliniyordu. Ancak detayları bilinmiyordu. Elektronların sayısı ve enerjisinin gelen ışığın doğasına, özellikle yoğunluk ve frekansına bağlı olduğunun saptanması gerekiyordu. Öne sürdüğü ışığın tanecik modelini kullanarak Einstein bu ayrıntıları tam bir kesinlikle öngördü. Kendisinin 16 yıl sonra Nobel'e layık görülmesi görelilikten değil, bu başarısından dolayı oldu. Klasik bir bakışla daha yoğun ışığın daha enerjik elektronlara neden olacağını ve bu ışığın hangi frekansta olursa olsun eğer yeterince yoğunsa elektronları serbest bırakacağını öngörebilirdik. Ancak bu öngörülerin hiçbiri deneyle doğrulanmadı. Aksine elektronların enerjisinin ışığın yoğunluğuna değil sadece frekansına bağlı olduğu ve belli frekans limitinin altındaki ışığın yoğunluğun bağımsız olarak hiç elektron çıkartmadığı ortaya çıktı. Einstein'ın ışığın tanecik modeli fotoelektrik etki hakkındaki bu gerçekleri kolaylıkla açıklayabiliyordu. Işığın yayınımı bir foton seli olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Modern terminolojiyi kullanıyorum. Planck'ın formülü E eşittir Hf bize her bir fotonun enerjisini verir. Fotonun enerjisi bir bütün olarak elektrona geçebilir. Ama küçük parçalara bölünemez. Veya foton yavaşladıkça yavaşça dağılamaz. Yavaşlayamaz ya hep ya hiç. Bir elektron fotonu soğurduğu takdirde fotonun enerjisi kendisine aktarır. Bu enerjinin bir bölümüne elektron, metal yüzeydeki elektrik alan engelini aşmak için ihtiyaç duyar. Kalansa elektronun kaçışı için kinetik enerji olarak kullanılır. Belli bir frekansın limit frekansı altında elektrona aktarılan enerji engelini aşmak için ihtiyaç duyulandan daha azdır. Bu yüzden elektron kaçamayacaktır. Işık ne yoğunlukta olursa olsun hiçbir elektron kaçmak için gereken enerjiyi kazanamayacaktır. Ancak ışığın frekansı limit değerinin üzerinde ise fotonlar yeterli kaçış enerjisine sahip elektronların oluşumunu sağlayacaktır. Fotoelektrik etkinin de tanımı ve az çok işlevini burada bahsetmiş olduk. Fotoelektrik etkisi Einstein'ın da Nobel ödülü aldığı bir etkidir aslında. Görelilikten ya da izafiyetten almadı kendisi ama bu fotoelektrik etkiden Nobel ödülü kazanmıştır. Evet, devam edelim. Standart model nedir? 23 parçacıktan oluşan dizilim, onların oluşturdukları bileşikler, yarattıkları 3 etkileşim ve halen teorik bir parçacık olan Higgs hep birlikte standart modeli oluşturmaktadırlar. Bu model ölümlü müdür, günü sayılı mıdır kimse bilmiyor. Günün birinde sicim teorisyenleri yarışı kazanacak olurlarsa yeni geliştirilmiş standart model 23 temel öğeden daha azına sahip olacaktır ve dördüncü etkileşimi kütle çekim kuvvetini bünyesine katacaktır. Evet arkadaşlar, yine kuantum fiziğinde standart model kelimesi veya tanımı çoğunlukla bulunuyor. Zayıf, güçlü kuvvet gibi etkileşimleri de içine kapsadığı için çok fazla değinilen bir model bu. O yüzden bunu da dahil ettim içerisine. Kısa bir tanımını verdim burada. Detaylı içeriklerini zaten ilerleyen dönemde kuantum fiziği ile alakalı yeni podcastler ya da videolar hazırladığımda detaylı bu konuların içine gireceğiz zaten. Şimdilik terim terim devam edelim. Yine böyle ufak tefek açıklamalarla podcast'i tamamlarız. Biraz uzun olacak. Dediğim gibi bu terimlerin hepsini vermek istiyorum sizlere. Kitap içerisinden özellikle seçip
bu şekilde çıkardım. Devam edelim. Kuantum mesafe ölçekleri nelerdir? 1 nanometre 1 metrenin milyarda biridir. Nanometre atom ve molekül aleminde sık kullanılan bir birimdir. 10 hidrojen atomu omuz omuza dursalar 1 nanometre genişliğine erişirler. Aynı uzunluğa erişmek için 4 veya 5 su molekülü yeter. 10 ila 100 nanometre arası ebattaki devre veya yapılara nano ölçekli diyoruz. Bu ölçek tam olarak kuantum ile klasik dünya arasında sınır çizgisi üzerindedir. Bazı X ışınlarının dalga boyu yaklaşık 1 nanometredir. Gözümüzle gördüğümüz ışığın dalga boyu ise bundan yaklaşık 500 kat daha büyüktür. 400 ila 700 nanometre aralığındadır. Nükleer dünyada sık kullanılan bir başka birim de femtometredir. Bazen Fermi diye adlandırıldığı da olur. Her iki durumda FM diye kısaltılır. Nanometrenin milyonda biridir. 10-15 metre olarak ifade edilir. Kuantum zaman ölçekleri nelerdir? Gündelik yaşamımızda göz kırpmanın belki saniyenin onda biri çok kısa bir zaman olduğunu düşünürüz. Oysa atom altı 59 alanda bu süre sonsuzluk gibidir. Bir saniyenin onda birinde elektron atomun çekirdeği etrafında 10 milyon kere milyar 1016 kez dönebilir. Parçacık etkileşimleri için işe yarar bir zaman ölçüsü, ışığın protondan geçmesi için gereken yaklaşık 1 femtometre mesafelik süredir. Bu süre parçacık saatinde bir tik olarak düşünebilirsiniz bunu. Yaklaşık olarak bir saniyenin trilyonda birinin 3 katı kadardır. Bu iki kuark arasında değişilen bir gluon yaklaşık olarak yaşam süresidir. Fizikçilerin en kısa süre olarak düşündükleri zamanın bu olmadığı söylemeye gerek yok. Aynı Planck uzunluğu gibi bir de Planck zamanı vardır. Bu ışığın bir Planck uzunluğunu geçmesi için gereken zamandır. Hayal edilemeyecek derecede kısa bir zamandır. Yaklaşık 10 üzeri 43 saniye, yani 10 üzeri eksi 43 saniye. Bu kütle çekimsel kuantum iç içeliği ve kuantum köpüğünün gerçekleştiği zaman ölçeğidir. Arkadaşlar burada kuantum zaman ölçeklerini yani aklımızda almak çok zor bir şey. Özellikle 10 üzeri diye konuşuluyor burada. Yani 10 üzeri eksi 43 saniye demek, onun yanına eksi 43 tane yani 0 eklemek gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Yani ne sürelerde gerçekleştiğini şöyle bir hayal edin. Gerçekten insanı böyle nutkunu tutturuyor yani. Gerçekten etkiliyor diyebilirim. E eşittir mc karenin anlamı nedir? Brown hareketini açıkladığı, görelilik kuramını sunduğu ve fotonun varlığını öne sürdüğü yıl olan 1905 yılında Einstein bir kağıda dünyanın en ünlü denklemi olacak olan E eşittir mc kareyi yazdı. Denklem enerjinin E kütleye m eşdeğer olduğunu söyler. Çekirdeğin içerisindeki kararlı nötron sonsuza dek yaşayabilir. Bu kütlenin enerjiye dönüştürülebileceği, nükleer bölünme veya birleşmede olduğu gibi ve hatta enerjinin kütleye dönüştürülebileceği bir hızlandırıcıda yüksek enerjide parçacıklar birbirleriyle çarpıştırıldığında olduğu gibi anlamına geliyordu. Hatta daha fazlası, kütle ve enerji aslında aynı şeydi. Kütle katılaşmış enerjiydi ve enerji kütlenin tanımsal özelliği olan atalete sahipti. Enerji kütledir, kütle enerjidir. Arkadaşlar E eşittir mc kareyi artık hani bütün dünyada herkes biliyordur ne olduğunu. Burada da en kısa tabiriyle enerji kütledir, kütle enerjidir diyebiliriz buna. Spin nedir? Hemen hemen herkes dönen, spin eden bir topaç ve atlı karınca görmüştür. Yine hemen herkes dünyanın kendi ekseninin etrafında dönüşünü bir günde ve güneşin çevresinde dönüşünü bir yılda tamamladığını bilir.
Aslına bakarsanız doğada dönmeyen fazla bir şey yoktur. Buz patencileri döner, Ay dünyanın yörüngesinde ilerlerken kendi ekseni etrafında da döner, ancak her iki hareket de bir ayda tamamlanır. Galaksiler döner, galaksi grupları da döner. Temel parçacıkların çoğunun dönmesi de şaşırtıcı olmamalıdır. Hareket durumu nedir? Klasik dünyada bir nesnenin hareketini belirtmek için onun nerede olduğunu, ne hızla ve ne yönde hareket ettiğini söyleriz. Cep telefonunuzu açar, bir arkadaşınızı arayarak "Dinle, hareket durumum şu. 45. cadde ile Madison'ın kuzeybatı köşesindeyim. Madison'ın kuzeyine doğru saatte 2 mil hızla yürüyorum" diyebilirsiniz. Arkadaşınız bu işlerle alakalı biri ise sizin momentumunuzu ve kinetik enerjinizi hesaplayabilir. Kuantum dünyasında ise böylesi belirlilikler olmaz. Parçacığın yeri tam olarak belirlenemez, hızı ve hareketinin yönü de aynı şekilde. Fakat her şey o kadar bulanık da değildir. Parçacığın hareketinin belirli küresel özellikleri tam olarak saptanabilir. Örneğin enerjisi, açısal momentumu ve hatta spin ekseninin yönü gibi. İşte bu küresel özellikler hareket durumunu tanımlamaktadırlar. Büyük ölçeğe geri dönersek, bu sizin arabanızdan arkadaşınızı arayarak şunları bildirmenize benzer. "Dinle, hareket durumum şu. Upper East Side'ın 2 blokluk bir alanda saatte ortalama 10 mil hızla park yeri arayarak dönüp duruyorum." Aynen buna benzemektedir arkadaşlar. Ve hareket durumu ile ilgili şunu söyleyebilirim. Kuantum kısmında, kuantum dünyasında yine dediğim gibi başta söylemiştim bunu, olasılık hakimdir. Yani bir şeyin yerini olasılık dahilinde hesaplarsınız. Direkt net bir bilgi veremezsiniz. Kuantum sıçrama nedir? 1913'te Niels Bohr'un kuantum fiziğinde çok önemli ve bizlerin bugün de savunduğumuz fikirlerden birçoğunu geliştirdi. Yine de bu fikirler halen bizler için şaşırtıcılıklarını korumaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi de kuantum sıçramadır. Bir hareket durumundan veya Bohr'un deyişiyle sabit durumdan diğerine birdenbire gerçekleşen geçiş, sağduyudan bu kadar ayrışabilen başka ne olabilirdi? Bundan daha saçma ne olabilirdi diyen de olabilir. Bu neye benzer biliyor musunuz? Manhattan Upper East Side'ın bir blokta sabırla park yeri arayarak dolaşıp duruyorsunuz. Sonra birden kendinizi hiç araç sürmeden Greenwich Village'deki Washington Square'da buluyorsunuz. Bohr'un yol göstericisi olan Ernst Rutherford bu fikirle ilk kez Bohr'un bir yazı taslağında karşılaştı. Anlaşılır biçimde canı sıkıldı. "Bana öyle geliyor ki" diye yazdı Bohr'a. "Önceden nerede duracağını bildiğini varsayman gerekecek." Rutherford ne zaman sıçrayacağını da diye ekleyebilirdi. Ne zaman ve nereye sorularının yanıtlarını önceden bilinemez. Kuantum sıçrama, Bohr'un fikri ortaya attığı zamandan başlayarak yaklaşık 100 yıl boyunca fizikçileri derin derin düşündürmeye devam etti. Albert Einstein tekrar bu fikri beğenmediğini söyledi. Başka fizikçiler de aslında "Doğrusu biz de beğenmiyoruz, ancak kuantum dünyasının bir gerçeği" dediler. Kuantum sıçramayı diğer geçişlerden ayıran şey kendiliğinden olmasıdır. Hiçbir şey ona sebep olmuyor. Hiçbir şey tetiklemiyor. Sadece oluyor. Öngörülemez aniliğine karşın kuantum sıçrama tüm kurallara uymaktadır. Enerji, yük, açısal momentum gibi çeşitli nicelikler korunmaktadır. Bir diğer deyişle sıçramadan sonra öncesiyle aynıdır. Örneğin atomun içindeki bir elektron yüksek enerjiliden düşük enerjili bir hareket durumuna sıçradığında aradaki enerji farkını kendisinde taşıyan bir foton salar. Bohr o tarihte henüz Einstein'ın foton fikrini benimsememişti. Ancak atomun enerji kaybının radyasyona eklenen enerjiyle denkleştiğini düşüncesini paylaşıyordu. Kuantum fiziğinde olasılığın rolü nedir?
başrollerden biri diyebiliriz. Kuantum fiziğinde gündelik yaşam algımızda çelişen şeylerin çoğunun olasılıkla bir alakası vardır. Bir hidrojen atomundaki uyarılmış durumdaki elektronu düşünün. Fikir vermeye çalıştığımız üzere elektronun karar vermesi gereken iki şey vardır. Birincisi ne zaman sıçranacak, ikincisi tek bir düşük enerji durumundan daha fazlası kullanılabiliyorsa eğer nereye sıçranacak. Her iki karar da olasılık tarafından yöneltilir ve belirlenir. Bir kuantum fizikçisi elektronun her bir düşük enerji durumuna sıçrama olasılığının ve ayrıca elektronun sıçramadan önce uyarılmış durumda bulunmasının ortalama süresini hesaplayabilir. Radyoaktif çekirdek gibi daha karmaşık sistemlerde olasılıkların nasıl hesaplanacağını bilmiyoruz. Ama var olduklarını ve ne olacağını belirlediklerini biliyoruz. Diğer bir konuya geçelim. Evet, bu konuda özellikle söylüyorum. Kuantum deyince aklınızın bir köşesinde mutlaka olasılık kelimesi olsun arkadaşlar. Atom numarası ve bağıl atom kütlesi nedir? Miktarları tanımlarken sembolleri de tanımlayalım. Çekirdekteki protonların toplam sayısı Z ile gösterilir ve atom numarası adını alır. Hidrojen için Z eşittir I, helyum için 2, neon için 10, demir için 26, uranyum için 96 vesairedir. Periyodik tablodaki elementi de açıkça belirler. Şu ana kadar tespit edilen en yüksek Z değerine sahip, en yüksek atom numarasına yani sahip element 118 numaralı elementtir. An itibariyle de henüz resmi ismi konulmamıştır. Radyoaktivite nedir? Biçimleri nelerdir? Bir çekirdek kararsızsa kendini yarı ömürlü, daha kararlı bir şeye dönüştürür. Buna radyoaktivite denir. Süreç ismini henüz çekirdeğin varlığı bilinmeden önce alınmıştır. 19. yüzyılın sonunda Ernst Rutherford ve Marie Curie gibi bilim insanları kimi ağır elementlerin kendiliğinden radyasyon, ışınım yaydığını keşfettiler. Rutherford henüz ışınım doğası hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmaksızın keşfedilen ilk iki çeşidi Yunan alfabesinin ilk iki harfinden yola çıkarak alfa ve beta adını verdi. Daha sonra Fransız kimyacı Paul Ehrlich bir üçüncü ışınım çeşidini keşfetti. Mantıklı olarak da buna gamma adını verdi. Ardından araştırmacılar bu ışınların doğasını saptamaya başladılar. Alfa ışınları helyum çekirdekleridir. 2 proton ve 2 nötron birbirine bağlıdır. Bunlara halen alfa parçacıkları diyoruz. Beta ışınları elektronlardır. Kimi durumlarda bunlara da hala beta parçacıkları diyoruz. Gamma ışınları ise elektromanyetik ışınımdır. Bugün bunların yüksek enerjili protonlar olduğunu biliyoruz ve halen de gamma ışınları olarak adlandırıyoruz. Alfa ve beta bozunumu dönüşüm içerirler. Başlangıç çekirdeği ile son çekirdek farklı elementlerdir. Gamma bozunumu ise elementi değiştirmeden bırakır. Bu basitçe çekirdekte daha yüksek bir enerji durumundan daha alçak olana doğru bir kuantum sıçramasıdır. Atomdaki elektronların kuantum sıçramalarına benzer ancak neredeyse milyon kere daha büyük bir enerjidir. Radyoaktivite konusunda şunu söyleyebilirim. Marie Curie'nin ve Pierre Curie'nin bu konuda çok büyük katkıları olmuştur. Özellikle bunu da belirtmek isterim. Devam edelim. İsimler, isimler, isimler. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Parçacıklar hakkında bilgi edinirken ayak bağı olan şeylerden birisi de kullanılan adlandırmalar. Bazıları oldukça tuhaf olan kafa karıştırıcı bir isim dizilimi söz konusu. Şimdi parçacık fizikçilerinin kullandığı bazı tabirlerin açıklamasını verelim. Bunlar referans noktası olarak yardımcı olabilir. Leptonlar, yayın etkileşime girmeyen 112 spine sahip temel parçacıklar. 6 lepton vardır. 3'ü 1 elektrik yüklü, elektron, müyon ve tau ve 3'ü de yüksüzdür. Elektron, nötrino, müyon, nötrino ve tau nötrino.
Kuarklar yayın etkileşime giren 1/2 spine sahip temel parçacıklar. 6 kuark vardır. Yukarı, aşağı, tılsım, acayip, üst ve alt kuark. Yukarı, tılsım ve üst kuarklar +2/3 elektrik yüküne sahiptirler. Aşağı, acayip ve alt kuarklar -1/3 elektrik yüküne sahiptirler. Kuarklar hiç yalnız biçimde gözlenmemiştir. İkisi veya üçü bir araya gelerek hadronları oluşturmak üzere birleşirler. Kuvvet taşıyıcıları, etkileşimlere aracılık eden bir spinli temel parçacık. 11 kuvvet taşıyıcısı vardır. W pozitif ve negatif yüklü ve ZO yüksüz, zayıf etkileşime aracılık ederler. Foton elektromanyetik etkileşime aracılık eder. 8 tane gluon da yayın etkileşime aracılık eder. Aynı zamanda teorik olarak 2 spinli graviton da kütle çekimsel etkileşime aracılık eder. Ancak şu ana dek parçacık dünyasında bir rol oynamamıştır. Kuvvet taşıyıcılarına değişim parçacıkları da denir. Çeşni, çeşitli lepton ve kuarkları sınıflandırmak için kullanılan keyfi isim. Leptonların 3 çeşnisi vardır. Her bir elektrik yüklü lepton ile onunla bağıntılı nötrino bir çeşniyi oluşturur. 6 kuark da farklı çeşnilere sahiptir. Temel fermiyonların farklı çeşitlerini ayırt etmek için aile ve nesil sözcükleri de kullanılır. Renk yükü, her kuarkın kendisini dışa vurduğu farklı biçimleri sınıflandırmak için kullanılan keyfi isim. 3 renk yükü vardır. Geleneksel olarak kırmızı, yeşil ve mavi olarak adlandırılırlar. Tayflardan hatırlayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Hadronlar, 2 veya daha fazla kuarktan oluşan bileşik parçacıklar. Kuarklardan farklı olarak laboratuvarda tek başlarına gözlemlenebilirler. Yayın etkileşime girerler. Mezonlar, bir kuark ve bir karşı kuarktan oluşan tam sayı spinli hadronlardır. Mezonlar bozonlardır. Baryonlar ilk 3 kuarktan oluşan tek tam sayı bölü 2 spinli, örneğin 1/12, 3/2, 5/2 hadronlardır. Baryonlar fermiyonlardır. Piyon en az kütleli mezon, nükleon en az kütleli baryonlar olan proton ve nötrona verilen isim. Fermiyon tek tam sayı bölü 2 spinli herhangi bir parçacık. Örneğin 1/2, 3/2, 5/2. Fermiyonlar Pauli dışarılama ilkesine uyarlar. Bozon tam sayı spinli herhangi bir parçacık. Örneğin 0, 1, 2. Bozonlar Pauli dışarılama ilkesine uymazlar. Karşı parçacık, bir parçacıkla bazı özellikleriyle özdeş, örneğin kütle, başka bazı özellikleriyle, örneğin elektrik yükü, zıt olan varlık. Bir karşı parçacığın karşı parçacığı orijinal parçacıktır. Parçacıkların çoğu ayrı bir karşı parçacığa sahiptir. Az sayıda parçacıkta, en önemlisi foton olmak üzere, parçacık ve karşı parçacık özdeştir. Neredeyse yarıladık arkadaşlar. Burada parçacıklar ve diğer tanımları vermiş oldum. Devamında bunlarla ilgili çeşitli terimler kurarken az çok ne olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Bose-Einstein yoğunlaşması nedir? Uranyum atomundaki 92 elektronu büyük bir apartmanda ikamet eden ve her biri girişe olabilecek en yakın yerde oturmak isteyen 92 apartman sakinine benzetebiliriz. Bu istem elektronlar için mümkün olan en az enerjiye sahip olmayı istemek anlamına gelir. Eğer apartman sahibi kiracılara her dairede bir kişinin oturmasını şart koşan bir dışarılama ilkesi kısıtlaması koyarsa, daireler zeminden başlayarak 92 numaraya kadar dolar. 92 numaranın üzerindeki daireler de boş kalır. Daireler derken burada elbette hareket durumlarını kastediyoruz. Atomu uyarmak için enerji eklenirse bir elektron geçici olarak daha yüksek bir enerji durumuna sıçrayabilir.
Bunu coşkulu bir apartman sakininin daha alt katlarda oturma tercihine karşın geçici olarak üst taraflardaki boş dairelere taşınmasına benzetebiliriz. Bir metaldeki elektronlarda sadece küçük bir metal parçasında bile elektron sayısının sayısız trilyon çoklukta ve enerji düzeyleri arasındaki ara boşlukların da neredeyse ölçülemeyecek kadar küçük olmasını hariç tutarsak durum benzerdir. Yine de elektronların sayısının olağanüstü büyüklüğüne ve enerji düzeyleri arasındaki aralıkların olağanüstü küçüklüğüne rağmen dışarılama ilkesi amansız iradesini konuşturur. Elektronlar enerji yönünden en son gelen ve en yüksek düzeyde olacak şekilde ve alttaki tüm düzeyler dolu ve üstteki tüm düzeyler boş olacak tarzda kümeleşirler. En sonunda mutlak sıfır veya ona yakın sıcaklığa, boş veya dolu durumlar arasındaki keskin ayrım çizgisine ulaşmanın yolu budur. Sonlu sıcaklıkta elektronların ısı enerjisi de meseleye dahil olur. Enerji kümesinin üst tarafına yakın birkaç elektron daha yüksek durumlara sallanır. Böylece birkaç yer boş kalır. Bu durum apartmandaki kısmen dolu olan birkaç karttan oluşan ve bir çeşit geçiş alanına benzetilebilir. Bu alanın üstündeki tüm daireler boştur. Onun altındaki tüm dairelerse tamamen doludur. Apartman sakinleri fermiyonlar değil de bozonlar olursa ne olur? O zaman mülk sahibi dışarılama ilkesini şart koşamaz, kiracıların hepsi giriş katındaki dairelerde toplaşabilirler. Bu durumda bozonlar aynı durumda olma yetisine sahip olmakla kalmaz, bunu yapmayı tercih etme hakları da vardır. Tümü yumaklaşarak en alt hareket durumunda yer alırlar. Ancak burada da yine termal hareket devreye girer. Bozonların bir araya gelerek gerçekten tek bir durumu, taban durumunu paylaşabilmeleri, sadece her birinin ulaşabildiği enerji aşın derecede küçük olursa mümkün olur. Aksi durumda termal sallantı birçok bozonu kümelenme eğilimlerini engelleyecek şekilde daha yüksek enerjili durumlarda tutar. Apartman sakinlerinin en alt kattaki daireyi paylaşmakla kalmayıp artık her birinin daireye yayınlanmış bulanık bulutlara dönüştüklerini düşünün. Ancak panjurlar sıkıca kapatılmış olmalı. Daireye en küçük bir enerji girdiğinde kiracılar yine özgün hallerine döneceklerdir. Böylesi bir kümelenmeye Bose-Einstein yoğunlaşması diyoruz. Bu olgunun varlığı 1924 yılında Albert Einstein tarafından öngörüldü ve bu 1938'de keşfedilen sıvı helyumun üstün akışkanlığının açıklanmasını sağladı. Burada arkadaşlar şundan bahsetmek isterim, değinmeden geçmek istemedim. Bose-Einstein yoğunlaşması adı ama buradaki Bose kısmı Nathan Bose'a ait ve bu şahıs ilk başta bu yoğunlaşmayla alakalı çeşitli veriler paylaşıyor ve bu veriler çok fazla fizikçiler tarafından görülmüyor. Sadece Einstein bunun değerli olduğunu fark ediyor. Bu şekilde de bu Bose-Einstein yoğunlaşmasını bugün bilinir hale getirmiştir. Devam edelim. Feynman diyagramı nedir? Richard Feynman parlak zekalı, neşe dolu, olağanüstü meraklı, herkes tarafından takdir edilen bir fizikçiydi. Doktora derecesini 1942 yılında Princeton Üniversitesi'nden aldı. Henüz 20'li yaşlarında 2. Dünya Savaşı'ndaki Manhattan projesine önemli katkılarda bulundu. Savaştan sonra da parçacık fizik teorisinde dünyaca tanınan biri haline geldi. 1965 yılında aldığı Nobel Fizik Ödülü'ne Amerikalı Julian Swinger ve Japon Shin Ichiro Tomonaga ile paylaşmıştır. Kuantum elektrodinamiği veya QED dediğimiz fotonların yüklü parçacıklarla, özellikle de elektronlarla ve karşı parçacıkları olan pozitronlarla etkileşimi üzerine olan çalışması nedeniyle layık görülmüştür. Kendisine borçlu olduğumuz Feynman diyagramı, parçacıklar bozunum geçirdiğinde veya parçacıklara etkileşime girdiğinde
en temel düzeyde ne olduğunu gösteren bir uzay zaman şemasıdır. Hangi parçacıklar kararlıdır, hangileri kararsızdır, bir parçacığın bozulduğunu söylemek ne anlama gelmektedir? Tüm parçacıkların kararsız veya aynı şey olan radyoaktif olduğunu söylemek kötü bir yakınsama olmaz. Her parçacık buna engel oluşturan bir şey yoksa kendisinden daha hafif parçacıklara enerjide tepe aşağı bozulacaktır. Bugüne dek edindiğimiz bilgilere göre bunu ancak iki korunum yasası, istikrar yasası engelleyebilir. Kuark sayısının korunumu yasası ve yükün korunumu yasası. Bu iki yasa olmasaydı evrendeki tüm parçacıklar bir foton ve nötrino ve belki de graviton denizinin içine çözünürlerdi. Bu konuyla ilgilenen bu kadar çok bilim insanı olmazdı. Kuark sayısının korunumu yasasından baryon sayısının da korunduğu ortaya çıkar. O halde protonun istikrarı baryon korunumuna atfedilebilir. Çünkü proton en düşük kütleli baryondur. Bozunamaz çünkü bozunabileceği kendisinden daha düşük kütleli bir baryon yoktur. Her ne kadar bilimde bir şeye mutlak demek tehlikeli ise de bu bir mutlak korunum yasası gibi görünüyor. Aslında protonun bozunabileceğini savunan bazı kuramlar da vardır. Bozunabilse ortalama ömrü hayal edilemeyecek derecede uzun olurdu. Evrenin yaşının büyük patlamadan bu yana olduğu düşünülürse bahsettiğimiz ortalama ömrün alt sınırı bile evrenden 10 milyar çarpı milyar kere daha büyük oluyor. Bu durumda proton kararsız olsaydı yarı ömrünü ölçmek mümkün olamayacaktı diye düşünülebilir. Kuantum fiziğinde olasılığın tuttuğu rolden kaynaklı bu düşüncenin doğru olması şart değil. Varsayalım ki protonun yarı ömrü 1030 yıl olsun. Bir madde parçasındaki protonların yarısı bundan daha uzun yaşayacaklardır. Evren bu kadar uzun yaşarsa tabii. Ancak bazıları şans eseri daha erken bozunacaktır. Çok daha azı ise çok daha erken bozunacaktır. Yılda ortalama bir bozunumu güvence altına almak için ne kadar maddeye gereksinim duyarsınız? Yaklaşık 3 ton yeterli olmalı. Mutlak korunum yasalarının 4 büyükleri kimler? Sizi çevreleyen dünyada statik olan bir şey yok gibidir. Bulutlar hareket eder, yapraklar dalgalanır. Siz bir yerden diğerine gidersiniz. Euripides'in M.Ö. 5. yüzyılda dediği gibi her şey değişir. Bu düşünceyi kabul etmek zor değildir. Zaten Euripides'ten bu yana geçen 25 yüzyıl boyunca bilimcilerin çoğunun doğa yaklaşımlarının odağında değişim yer almıştır. Newton'un 17. yüzyılda şeylerin kuvvetlere cevaben nasıl hareket ettikleri üzerine çalışırken odak noktası da buydu. 19. yüzyılda Maxwell, elektrik yük salınımı yoluyla radyo dalgalarının yayınımı üzerinde çalışırken onun odak noktası da aynı oldu. Ancak tüm değişimin ortasında bazı şeyler sabit kalır. Bunlar korunan niceliklerdir. Bugün büyük ölçekli dünyada, klasik dünyada sabit olduğu bilinen şeylerin aslında parçacık etkileşiminin bireysel eylemleri düzeyine doğru inerek sabit kaldıklarını biliyoruz. Yükün büyük ölçekli dünyada korunmasının gerekçesi onun parçacık oluşumu ve yok oluşunun tüm durumlarında korunuyor olmasıdır. Enerjinin büyük ölçekli dünyada korunmasının gerekçesi onun kuantum dünyasında korunuyor olmasıdır. Buradan düşündüğünüzde büyük ve küçük ölçekli dünyalar arasında bir sıkı bağın var olması gerektiği açıkça görünmez. Örneğin iyi huylu bir büyük annenin kurabiye kabında daima tam 100 kurabiye bulundurduğunu varsayın. Torunları her ziyarete geldiğinde kapta aynı sayıda kurabiye vardır. Alındıkları gibi yerlerine yenileri aynı hızda konur. Ancak bu özel kurabiye korunum yasası bireysel kurabiyelerin korunmasından kaynaklanmaz. Kurabiye korunumu büyük ölçekli bir yasa olabilir. Ancak küçük ölçekli bir yasa değildir.
TCP teoremi nedir? T, C ve P harflerinin her biri gerçek veya varsayımsal bir ters çevirme biçimini imlemektedirler. Bu ters çevirmelerin anlamlarını kısaca T, time, zamanı tersine çevirme, deneyi geriye doğru yap. Bir diğer deyişle öncesi ve sonrasını değiştir. C, charge, yük eşleneği, deneydeki tüm parçacıkların yerine karşı parçacıklarını ve tüm karşı parçacıkların yerine parçacıklarını koy. P, parity, parite veya ayna görüntüsü. Deneyi orijinal deneyin aynadaki görünümüne göre yap. TCP teoremine göre bu ters çevirmelerin üçü birden gerçekleşen herhangi bir sürece uygulanabiliyorsa 3 kere ters çevrilmiş bir süreçte tüm parçacıklarda gerçekleşebilir. Yasaklama ve zorunluluk yasaları nedir? Kuantum fiziği ile birlikte doğanın temel yasalarını kavrama ve yorumlama biçimimizde iki değişiklik gündeme geldi. Bunlardan birincisi, büyük ölçekli dünyanın düz doğrusal devamlılığının yerini atom altı dünyanın yok olma ve var olmayı içeren patlamalı olaylarının almasıdır. Diğeri de kesinliğin yerini olasılığın almasıdır. Birbirinden bu derece farklı dünya görüşleri nasıl bağdaşabilir? Çünkü bu yok olma, var olma olaylarını çoklu trilyon patlamayla üst üste yığdığımızda ortaya çıkan yığın devamlılığına benzemekte ve olasılıklar kesinliğe doğru ilerlemektedir. Fiziğin tipik klasik bir yasası zorunluluk yasasıdır. Bu yasa çıkış koşulları bir kez belirli olduktan sonra neyin olmak zorunda olduğunu dikte eder. Örneğin bir uzay aracını dünya atmosferinin üzerindeki belirli bir noktaya kadar havalandırabilir ve ardından motorunu kapatırsanız dünya, ay ve güneş gezegenlerinin kütle çekimi gemiye onun uzayda belirli bir yolda ilerlemesini sağlayacak merhametsizlikle yol gösterecektir. Belirli bir andaki yerini ve hızını biliyorsanız Newton'un hareket yasalarının zorunluluğu altında bundan sonra sonsuza dek nerede olacağını güvenle hesaplayabilirsiniz. Sadece başlangıçtaki yer ve hızını mutlak kesinlikle bilmediğiniz için biraz belirsizlik söz konusu olabilecektir. Klasik dünyadan başka bir örnek, boy ve konumlanması verili olan bir antendeki elektronlar belirli bir genlik ve frekansta titreştiklerinde Maxwell'in elektromanyetizma yasalarının zorunluluğu altında yayının elektromanyetik ışınımının tam örüntüsünü çıkarmak mümkün olabilmektedir. Buna karşın kuantum yasaları size neyin olmak zorunda olduğundan daha çok neyin olmayacağını söylemeye daha yakındır. Bu anlamda bunlara yasaklama yasaları diyebiliriz. Örneğin bir proton bir diğerine belli bir enerjiyle çarptığı zaman çok sayıda olası sonuç söz konusudur. Burada arkadaşlar şunu dile getirmek isterim. Az önce bahsettiğim kısımda Newton'un belirli hesaplamalarla uzay aracının nerede olacağını bulabileceğini söylüyordu. Newton'un bununla alakalı bir sözü vardı. Aklımda kalanıyla size aktarmaya çalışayım. İnsanların deliliklerini hesaplayamayabilirim ama yıldızların konumlarını hesaplayabilirim gibi bir sözdü. Newton mekaniği ve Newton'un hesaplamalarını halen günümüzde kullanmaktayız. Mesela bazı uzay araçlarının nerede olduğunu ya da Güneş etrafında dönerken gezegenlerin hangi konumlarda olduğunu hep Newton'un hesaplarıyla bulmaktayız ve Newton'un hala devam eden belli fizik yasaları mevcut. Devam edelim arkadaşlar. Dalgalar ve parçacıkların ortak noktaları nelerdir? Farkları nelerdir? İlk bakışta dalgalarla parçacıkların ortak herhangi bir noktası olmadığı düşünülecektir. Dalgalar mekanda yayılı haldedirler. Sınırları da belirsizdir. Bir dalganın şu noktada olduğunu söyleyemezsiniz. Öte yandan parçacıklar iyi tanımlanmış sınırları olan küçük külçelerdir. Belki de bahsi geçen parçacıklar lepton veya kuarksa fiziksel uzama sahip değillerdir.
Parçacıkların kütlesi vardır. Dalgalara ise genellikle bu kütleyi atfetmeyiz. Dalgalar dalga boylarıyla, frekansları ve genlikleriyle karakterize olurlar. Parçacıklarda ise bu kavramların açık karşılıkları yoktur. Dalgalar kırınıma uğrayabilir. Köşeler etrafında bükülebilir ve girişime uğrayabilir, birbirlerini destekleyebilir veya bozabilirler. Bu davranışlar parçacıklardan beklenmez. Gerçekten de ışığın girişime uğradığının tespit edilmesi, 19. yüzyılda ışığın parçacıklardan değil de dalgalardan oluştuğuna bilimcileri ikna etmişti. Yine de dalgaların neler yapabildiği üzerine düşündüğünüzde parçacıklarla ortak olan yönlerini görmeye başlarsınız. Dalgalar tıpkı parçacıklar gibi enerjiye ve momentuma sahip olabilir ve bu nicelikleri bir yerden başka bir yere iletebilirler. Yine parçacıklar gibi belirli bir hızda hareket ederler. Dahası dalgalar en azından kısmi olarak sınırlandırılabilirler. Bu sınırlar tam keskin olmasa da dalgaların da sınırları olabilir. Bir obuadaki titreşen hava, fagottakine göre daha fazla sınırlandırılmıştır. Fagottaki hava da büyük bir borulu orgdakine göre daha fazla sınırlandırılmıştır. Veya bir arkadaşınızla beraber gerilmiş bir ipin iki ucundan tuttuğunuzu düşünün. Elinizdeki ucu hızla oynatırsanız sınırlandırılmış bir dalga titreşiminin ip boyunca hareket ettiğini görürsünüz. İp bir topu karşınızdakinize atmanıza benzer şekilde belirli bir uyarımı arkadaşınızın eline iletir. Burada arkadaşlar çok az da olsa çift yarık deneyine değindirme var. Şöyle ki bu ışığın hem dalga hem parçacık olma durumuyla alakalı bir anlatım bu aslında. Farklı bir yönden bir anlatım şekli. Kırınım nedir? Girişim nedir? Dalgalarda esasen hatları belirsiz olan bulanık bir şey var. Beyzbol toplarının veya uzay aracının güzergahı gibi net tanımlanmış yolları izlemiyorlar. Uzayda bir bölgeyi işgal ediyorlar. İyi tanımlanmış sınırları yok. İlerlerken yayılıyorlar ve üst üste gelebiliyorlar. Bir dalga bir aralıktan veya bir köşeden geçtiğinde bükülür. Buna kırınım denir. Kırınımı denizde demir atmış bir gemiyi aşan dalgalarda görebilir veya kablosuz telefonunuzun genellikle baz istasyonu ile sizin aranızda bir bina varken de çalışıyor olması gerçeğinden hareketle dolaylı biçimde tecrübe edebilirsiniz. Kırınım etkisi büyük dalga boylarında daha bariz görülür ve bu kısa dalga boyundaki FM'e oranla uzun dalga boyundaki AM'ye, AM radyo sinyallerinin engelleri aşmakta nasıl daha başarılı olduklarını açıklar. Büyük bir şehrin alçak noktalarını araba sürerken AM istasyonlarını FM'e oranla biraz daha rahat bulursunuz. Dalgalar üst üste düştüklerinde bir olasılık tepe ve çukurları denk gelecek şekilde hizalanmalarıdır. O zaman dalgalar birbirini büyütür ve toplam sonuç daha büyük genlikte bir dalga olur. Veya tepe çukura, çukur tepeye denk gelecek şekilde hizalanabilirler. Bu durumda birbirlerini silebilirler. Eğer eşit yoğunluktaysalar ya da her ikisinin de eski halinden daha düşük genlikte yeni bir dalga üretebilirler. Veya bunların arasında bir şey olabilir. Fizikçiler bu olasılıkların tümüne girişim adını verirler. Girişim, yıkıcı olanla yapıcı olan arasında uzanır. Tünelleme nedir? Daha önceki soruları cevaplarken tünelleme dediğimiz bir parçacığın klasik fiziğe göre aşılamaz olan bir engeli aşabildiği olguya dikkat çekmiştim. Engel aşma, alfa bozunumunda, nükleer bölünmede, nükleer birleşmede, modern bir süper mikroskop olan tarama tünelleme mikroskobunda önem taşımaktadır. Maddenin dalga doğası bize tünellemeyi anlamak için bir yol sunmaktadır. Sol tarafındaki parçacığın duvarın üstünden aşmaya yetecek hareket enerjisi yoktur. Duvarın yüksekliğine ve parçacığın kütlesine bağlı olarak içeride pek az yol alarak dalga
hızlı bir biçimde henüz duvarın içerisindeyken yok olabilir. Gerçek bir mahkumun gerçek bir cezaevinde havalandırmada duvara gelişigüzel yaslanarak kaçabilmesi mümkün değildir. Ama duvar çok yüksek değilse, enerji açısından ve çok kalın değilse, parçacığın dalgası duvardaki yolu içeriden aşabilir ve duvar dışında kuyruğunun bir görünür kılar. Duvarın diğer tarafındaki bu dalga parçacığının diğer tarafta kendisini göstermesi için gerçek bir olasılığa işaret etmektedir. Duvardan kelimenin tam manasıyla geçebileceğini göstermektedir. Evet, aslında tünelleme olayı, yani kuantum tünelleme çok ilginç bir konu arkadaşlar. Buradaki örneği de gerçekten insanı düşünmeye teşvik ediyor. Şöyle düşünün, duvara yaslandığınızı ve mahkum olduğunuzu hayal edin diyor. Ve bu duvardan atom altında geçebilir gibi düşünebilirsiniz ama normal bedensel olarak atomunuz, yani bedeninizde oluşan atomlar oradan geçmenize izin vermez. Yani diyor ki bir enerjiyle, yani duvar aşılabilir durumdaysa kendi enerjinizi aşıp geçebilirsiniz diyor. Burada aslında bir nevi insanın atom düzeyinde bir şekilde bir yolla duvarlardan geçebileceğine de örnek teşkil ediyor gibi geldi bana. Niye diyeceksiniz? Sanki bu atomsal düzeyde bir şeyleri keşfedersek ve parçacık düzeyinde bunları bulabilirsek duvarların içine elinizi sokup geçmek gibi bir durum olacak bu. Kuantum tünelleme de buna benzer bir şey aslında. Şu an gülüyorum ama gerçekten bu anlatılanlar buna benziyor. Tünelleme de buna yakın bir şey, tarif. Hatta diğer kitaplardan da örnekler verirken yine bu konulara değineceğiz. Böyle parça parça bırakmayacağız. Belki hepsiyle alakalı daha detaylı videolar yapacağım. Belki de şunu da yapabilirim. Diğer kitapları da okuduktan sonra yine böyle önemli gördüğüm yerlerini sizin için alıp üzerine de konuşarak da devam edebiliriz. Bu terimleri çok fazla duyacağız. Yani ben bu kanalda, bu podcastlerde olsun, videolarımda olsun kuantum üzerine ayrı bir oynatma listesi bile oluşturdum. Bunu yine kanalım içerisinde görebilirsiniz. Oradan detaylı okuduğum kitaplardan bilgileri aktaracağım sizlere. Devam edelim. Yine podcast'in en sonunda konuşuruz. Daha detaylı bilgiler de vermeye çalışırım o ara. Eğer aklıma gelen yeni böyle fikirler olursa. Belirsizlik ilkesi nedir? İlkeyi 1927 yılında öne sürdüğünde henüz 26 yaşında olan Werner Heisenberg önerdiği tanım şu: belli bir anda konum ne kadar kesin biçimde belirlenmişse momentum o kadar az kesinlikle bilinebilir. Tersi de geçerlidir. İlke sadece konum ve momentuma değil, zaman ve enerji gibi başka nicelik çiftlerine de uygulanabilir. Esas itibariyle her şeyi ne kadar kesin bilirseniz, bir başka şeyi o kadar az kesinlikle bilebileceğinizi söylemektedir. Hatta fikri sınırlarına doğru taşırsak, eğer bir niceliği tam olarak eksiksiz tamlıkta biliyorsanız, hakkında hiçbir şey bilmeyeceğiniz başka bir nicelik vardır anlamına gelmektedir. Klasik fizikte bir karşılığı yok gibi göründüğü için belirsizlik ilkesinin kuantum fiziğinin temelinde yer aldığı sıkça söylenir. Klasik bakışla bir parçacığın aynı anda hem konumunu hem de momentumunu bilebilmeniz için bir neden yoktur. Her iki ölçümün tam olarak elde edilmesi sadece teknik yeterlilikle sınırlanmıştır. Belirsizlik ilkesi bize kaçınılmaz belirsizliğin saptanması için bir ölçü sağlar ve bu ölçü kuantum fiziğinin temel sabiti olan Planck sabitinden başkası değildir. Ben şu ana kadar dergilerden ve kitaplardan, belgesellerden okuduğum ve edindiğim bilgiyle şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kuantum denince ilk aklıma her zaman olasılık, belirsizlik gibi durumlar geliyor. Belirsizlik ilkesini de bu yüzden unutmam ben. Ve kuantum fiziği dediğim anda belirsizlik, olasılık. Bu ikisi sabit aklımdadır benim. Tabii ki belirlenebilen ya da belli ölçüleri alınabilen
kuantum fiziğine ait parçacıklar ya da durumlar olabiliyor. Bunlar istisnadır. Bunlarla da ilgili zaten bahsediyorum konu içerisinde. Ama aklınızın her zaman bir köşesinde belirsizlik, olasılık, hesaplanamaz gibi terimleri bırakın kuantum fiziğini duyduğunuzda. Devam edelim. Üst üste binme nedir? Daha öncesinde üst üste binme ve karışma kavramlarını iki veya daha çok genliğin birbirine eklenmesi anlamında birbirinin yerine geçecek şekilde kullandık. Kendinizi bir limanda her biri kendi dalgasını yaratan sürat motorları yanınızdan geçerken suyun üstünde bir şambrelin içinde sallanır vaziyette hayal edin. Hissettiğiniz tüm dalgaların üst üste binmesidir. Kuantum fiziğinde üst üste binme daha geniş bir anlama sahiptir. Sadece dalga genlikleri değil, tüm hareket durumları da üst üste binebilir. Bir parçacık veya bir sistem aynı anda iki veya daha fazla hareket durumunda olabilir. Üstüne üstlük tam kesinlikle bir hareket durumu, başka hareket durumlarının üst üste binmesi olabilir. Dalgalar gerekli mi? Parçacıkların dalga boyları olur. Parçacıklar kırınıma ve girişime uğurlarlar. Parçacıkların dalga fonksiyonları vardır. 1924 yılında De Broglie ünlü denklemini ortaya atmasından bu yana kuantum fiziğinin tüm tarihi maddenin dalga doğası üzerine bina edilmiştir. Haklı olarak dalgaların kuantum alanının temel bir konusu olduğunu söyleyebiliriz. Haklı olarak dalgaların fiziksel dünyanın temel bir olgusu olduğunu teslim ederiz. Yine de garip ama gerçek, dalgalar gerekli mi sorusuna yanıtımız aslında değil olmalıdır. Dalga parçacık ikiliğine sıklıkla bir masal kahramanı muamelesi yapılır. Bir parçacık mucizevi biçimde şeklini değiştirip dalga oluyor, ardından tekrar şekil değiştiriyor veya aynı anda her iki şey birden olabiliyor. Peki gerçekten ne oluyor? Bir parçacık mı, dalga mı, yoksa ikisi birden mi? Kuantum fiziğinin bize söylediği aslında bir parçacığın sadece ortaya çıktığı ve ortadan kalktığı, doğduğu ve öldüğü, yayınlandığı ve soğurulduğu anlarda bir parçacık olarak davrandığı, bu ikisi arasındaki dönem boyunca ise dalga olarak davrandığıdır. Ölçümler parçacıkları su yüzüne çıkarıyor. Bir ölçümün sonuçlarının ne olabileceği üzerine tahminlerde ise dalgalar kullanılıyor. Bu yüzden dalga bir çeşit olasılığı veya ihtimali temsil ediyor. Parçacıksa gerçeği temsil ediyor. Evet, burada da aslında bir nevi dalga ve parçacık ikilemini tam anlamıyla örneklemiş ve açıklamış olduk. Bu çok güzel bir örnek oldu ve açıklama oldu. İkisinin ayrımını bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Parçacıklar ışık hızına yakın hızlara nasıl çıkartılıyorlar? Bu soruya kısa yanıt elektriksel yolla. Yüklü parçacıkların elektrik kuvvetler tarafından daha hızlı gitmesi sağlanabilir. Manyetik kuvvetler parçacıkların hızını değiştirmeksizin yönünü değiştirebilir. Katot ışını tüpleri bu unsurlardan faydalanır. Bu tip bir tüpün içerisinde elektronlar elektrik kuvvetler aracılığıyla yüksek hızlara çıkarılırlar. Sonra da manyetik kuvvetler aracılığıyla ekrandaki noktalara yönlendirilirler. Parçacık hızlandırıcıları da bu iki çeşit kuvvetten faydalanmaktadırlar. Dairesel makine denen tam olarak dairesel değildirler. Bir makine içerisinde parçacıklar genellikle protonlar manyetik kuvvetlerce bir halka çevresinde yönlendirilirler ve elektrik kuvvet darbeleriyle daha yüksek enerjilere çıkartılırlar. Doğrusal bir hızlandırıcıda elektrik kuvvet parçacıkları genellikle elektronları düz bir kanala doğru sürer ve parçacıkların gerili bir ışın şeklinde toplaşmasını sağlamak için de manyetik kuvvetler kullanılır. Burada aslında arkadaşlar yani bu hadron çarpıştırıcısı, işte Fermi Lab gibi yerlerin bu parçacık çarpıştırıcıların bir nevi ne yaptığını az çok anlatan bir yer burası. Özellikle bunu dahil ettim. Ne yapmaya çalıştıklarını anlayabilirsiniz diye. Belli kuvvetlerle, yani elektrik kuvvetleriyle
bu çarpıştırma işleminden çıkan sonuçları görüyorlar orada. Bu şekilde de Higgs parçacığı gibi parçacıklar keşfedildi. Hadron çarpıştırıcısı CERN'deki ve Fermilab gibi yerlerde. Higgs hadron çarpıştırıcıda, Fermilab'da da çeşitli parçacıklar keşfedildi. Kara delikler neden buharlaşır? Kara delikler ilk kez 1968 yılında John Wheeler tarafından adlandırıldı. Ciddiye alındı, teorik olarak keşfedildi. En sonunda da doğadaki varlıkları tespit edildi. Tüm bunlar kuantum fiziğine başvurmaksızın başarıldı. Tamamen klasik birer nesne gibi görünmekte değiller. Aslında Wheeler bir yerde kuantum fiziğinin dünyayı kara deliklerden kurtaracağını umuyordu. Madde ve enerjinin bir noktaya sıkıştığı tekillik bu acayip varlıklara inanmak istemediğini söylemişti. Atom altı ölçekte kuantum fiziğinden gelecek bir katkının çöküşe bir son vererek bütünsel bir çöküş olmasını engelleyebileceği umudunu taşıyordu. Belki yaşamın sonuna ulaşmış bir ağır yıldız bir kara delik oluşturmaya doğru gitmeden çok küçük bir nesne olacak şekilde çökebilir düşüncesindeydi. Ne var ki onun bir kaçış yolu olarak kuantum fiziğini kullanma çabası başarısızlıkla sonuçlandı. En sonunda kara deliğin yeterli büyüklükte kütleye sahip soğuk karanlık maddenin göreli soğuk yani nükleer süreçler seyrini izledikten sonra kaçınılmaz kaderi olduğu sonucuna vardı. Kuantum fiziği kara delik hikayesine daha dolaylı bir yol izleyerek tekrar girdi. Kara delikler ilk ciddi araştırmaların konusu oldukları zaman teorik hesaplamalar onların oldukça basit varlıklar olduklarını gösteriyordu. Sadece kütle, elektrik yük ve açısal momentum tanımlamaları için yeterliydi. Bir kara delik oluşturmak üzere çöken veya sonradan kara deliğin içine çektiği maddenin özellikleri lepton numarası, baryon numarası, kuark çeşnisi gibi her ne olursa olsun tümü kayboluyordu. Bu genellikle bilgi kaybı olarak adlandırılır ve bugün bile fizikçiler bilginin kara delikte kayıp mı olduğu yoksa sadece ileride olası bir geri kazanım için depolandığı mı konusunda farklı fikirlere sahiptirler. Wheeler, kara deliklerin bu görünür yalınlığını kara deliklerin saçı yok diyerek vurgulamıştır. Bir oda dolusu insan kel olmayıp saçları olsa birbirlerinden kolay ayırt edilebilirler. Yine de Wheeler bu saçsız kara deliklerin varlığından hoşnutsuzdu. Yalınlıkları pek az bir entropiye veya hiç entropiye, entropi düzensizliğin ölçüsüdür arkadaşlar, sahip olmadıklarına işaretti. Maddenin karmaşık ve düzensiz birikiminden oluşan bir kara deliğin kendisine çektiği maddenin büyük entropisini devralmaması kafa karıştırıcı bir durumdu. Süper iletkenlik nedir? Daimi hareket küçük ölçekli dünyada sık görülür. Atomlardaki elektronlar hiçbir zaman yavaşlayamazlar. Nükleonlar asla yorulmazlar. Evrende sürtünme o kadar azdır ki hareket gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin hareketi neredeyse daimidir. Ancak bizi saran gündelik yaşamda daimi hareket pratik açıdan karşımıza çıkmaz. Bir devre daim makinesinin patentini almaya çalışmayın. Başarılı olamazsınız. Aristo'nun bir şeyi hareket ettirmek için bir kuvvetin gerektiğini düşünmesine şaşmamalı. Gündelik deneyimimiz içerisinde ittirilmeyen veya çekilmeyen bir şey hareket edemez. Ve elektrik akım ve en iyi iletkenlerde bile dış bir voltaj olmazsa sönümlenir. Süper iletkenlik ve süper akışkanlık insan ölçekli dünyada daimi hareket yasasına karşı gelen kural dışı örneklerdir. 1911'de Leiden Üniversitesi'nden bir Hollandalı fizikçi Heike Kamerlingh Onnes, civa elementinin soğutularak mutlak sıfırın 4 derece üzerinde olan sıvı helyumun sıcaklığına getirildiğinde bu sıcaklıkta civa helyum dışındaki her şey gibi katıdır, elektriği direnç olmaksızın ilettiğini keşfeder. Çok küçük bir dirençle değil, gerçek anlamıyla sıfır direnç. İşte böylesi bir malzemeye
süper iletken adı verilmektedir. Sıfır direncin ne anlama geldiğini anlamak için gözünüzün önüne halka şeklini alan ve içerisinde bir akım dönen bir süper iletken getirin. Bu akım dışarıdan herhangi bir dürtü olmaksızın sonsuza dek dönmeye devam edecektir. Bu durum tekli bir atom içerisinde direnç olmaksızın dönen bir elektronun yörüngesinin milyar kat artmasına benzemektedir. Kuantum benek nedir? İlkokulda atom fikrinin bana ilk anlatılışı şöyleydi. Burada yazar, yani kitabın yazarından bir demeç bu. Bir malzemeyi ortadan keserseniz, sonra bu yarımları bir daha ortadan keserseniz daha küçük parçalar oluşur. Bunları daha da küçük parçalara bölersiniz, bölmeye devam edersiniz. En sonunda ise artık devam edemez hale gelirsiniz. Çünkü artık kesilemeyecek olan tekil atoma ulaşmışsınızdır. O zaman 40, 20 veya 10 atom büyüklüğünde bir parçaya eriştiğimizde bir şey değişecekse ne değişeceğini sormayı akıl edememiştim. Bu küçüklükte bir malzeme parçasına kuantum benek adı verilir ve hem hacimli hem de tekil atomlardan farklı hayli ilginç özelliklere sahiptir. Benek, diyelim ki bir katkılı yarı iletkenden yapılmışsa ve 10 atomlu küçüklükte olsalar yine valans kuşağı ve iletim kuşağı elektronlarına sahip olur. Ancak bu kuşaklar iri madde parçalarının neredeyse süreklileşmiş enerji silsilesine sahip olmak yerine tekil atomlardaki özel kuantise enerjilerine benzer şekilde bariz biçimde farklı enerjilere sahiptirler. Dolayısıyla beneğin çapı bir atomdan 5'e, 10'a, 100'e, 1 milyona doğru büyüdükçe elektron enerjilerinin aralığı birkaç elektron volttan elektron voltun kesillerine ve en sonunda da öyle bir küçük enerjiye düşer ki enerji silsilesi sürekliymişçesine muamele görebilir hale gelir. Dolanıklık nedir? Buna geçmeden önce şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kuantum benek parçacığı bölüp daha bölebileceğiniz en aşağı seviyeye getirme gibi bir durum. Bunu anlayabilirsiniz. Dolanıklık nedir? Dolanıklık üzerine kitaplar yazılabilir ve yazılmıştır. Temel fikir basittir. Ancak bizden talep edilen sorgulama eksikliği büyüktür. Dolanıklık üst üste binmenin özel bir çeşididir. Üst üste binmiş durumların kuantum etkilerinin normal mesafelerinin çok ötesindeki büyük uzaklıklara yayılabilmesini içerir. Herhangi bir kuantum durumu iki veya daha fazla durumun üst üste binmesi olarak ifade edilebilir. Hidrojen atomunun taban durumundaki elektronla aynı zamanda her bir elektronu belirli bir yerle sınırlı tutmuş sayısız durumun üst üste binmiş halidir. Bu tip üst üste binmeler havsalayı zorlasalar da bizlere dolanıklık olarak bilinen üst üste binme çeşidi kadar akıl dışı gelmezler. Kübit nedir? Kuantum hesaplama nedir? Bir bit klasik bilginin temel bir parçasıdır. Bir evet ya da hayır, bir sıfır veya bir yukarı veya aşağı, bir kapalı veya açık. Bir kübit ise kuantum bilginin temel parçasıdır. Ancak bu iki çeşit bit birbirinden oldukça farklıdır. Klasik bir bit kuzey-güney yönünde bir araba sürme seçeneklerine benzetilebilir. Kuzey yönünde sürebilirsiniz veya güney yönünde sürebilirsiniz. Sadece iki olasılık vardır. İkisinin arasında bir şey yoktur. Kübit ise geniş bir asfalt alanda araba sürme seçeneklerine benzetilebilir. Tüm yönler sizin için kullanışlıdır. Hatta daha da kötüsü aslında alanda aynı anda iki zıt yönde gidebilme seçeneği de söz konusudur. Elektron spini buna örnektir. Yukarıyı veya aşağıyı işaret edecek şekilde ölçülebilir. Sadece iki olasılık vardır. Sonrasında klasik bir bit gibi hareket eder. Ancak ölçülmeden önce herhangi bir göreli karışımla yukarı veya aşağı yönlerin üst üste binme durumunda var olabilir. %50 yukarı, %50 aşağı veya %31 yukarı,
ve %69 aşağı veya %91 yukarı, %9 aşağı olabilir. Kübitin bu dikkat çekici özelliği farklı durumların üst üste binmesi olarak var olma becerisi. Halen pratik gerçekleştirimlerinden uzak olduğumuz heyecan verici bir olasılık kuantum hesaplamayla duyulan ilginin son 10 yıllar içerisinde giderek artmasına yol açtı. Sıradan bilgisayarların kalbinde mantık kapıları, bitleri işlemden geçiren devre elemanları yatar. Örneğin mantık kapısı 2 bitin içini neyle beslediğine bağlı olan bir çıktı biti sağlayabilir veya tek bir bitin içini neyle beslediğine bağlı olan açma kapama düğmesi işlevi görebilir. Bir kuantum mantık kapısı hem yukarı hem aşağı veya hem 0 hem 1'i aynı anda işlemden geçirebilecek bitlere sahiptir. Bu kabiliyet eğer birden çok kubit üst üste binmiş ise işlem gücünde 2 katılık bir artıştan çok daha fazlasına olanak sağlar. 2 kübit 4 biçimde karşılaştırılabilir. 10 tanesi 10.000 biçimde, 20 tanesi ise milyon biçimde. İlke olarak bir kuantum mantık kapısı tüm olasılıkları bir kerede hesaplayabilir. Tek şart bunu sistemi etkilemeden yapmasıdır. Çünkü bir etki çoklu olasılıklardan birini eksiltecek bir ölçüme denk düşer. Bir kuantum hesaplama kuramcısı üst üste binmiş bir sistemin hayatını işlemciden nasıl kurtararak daha sonra analiz edilebilmek üzere diğer tarafta belireceği üzerinde kafa yormak zorundadır. Arkadaşlar bu kubit ve diğer kuantum fiziği tabirlerinden olan çeşitli şeyleri ben şu anda size açıklamaya başlayacağım. Burada bitiyor kitaplardan aldığım notlar. Özellikle kitaplardan diyorum ama şundan bahsetmek isterim. Ben bu notların çoğunu, yani bu size aktardığım makale içindeki çoğu notu direkt 101 soruda kuantum kitabından aldım. Aradaki açıklamaları ise izafiyet ve kuantum fiziği yeni başlayanlar için olan kitaptan okuduklarımdan da esinlenerek size aktarmaya çalıştım. Bu iki kitabın birleşimi bu konular, öyle düşünebilirsiniz. Burada kubit konusuna özellikle değinmek istedim. O yüzden sonuna bunu eklemiş oldum. Kitapta tam sonunda değildi çünkü. Diğer tabirler de vardı, devamı da vardı. Onları çok fazla almadım. Dediğim gibi farazi, yani çok kafa karıştıracak bilgileri dahil etmek istemedim podcast içine. Kübit nedir? Buna bir başlayayım. Ben açıklamaya çalışayım size. Normal bitler, yani bilgisayarda bir programlama yazanlar bunu daha iyi bilecektir. Programlama diline hakim olanlar diyeyim. True ya da false, doğru yanlış ya da 0-1 aynı değerdir bunlar. Ya da kapa aç gibi seçenekler olduğunu düşünün. Normal dünyada ya da bizim bilgisayarlarımız, şu an kişisel bilgisayarlarımız bu seçeneklerden birini seçer. Ama kuantum bilgisayar ve kuantum hesaplama kısmı ortaya çıktığı zaman bu olasılıkların her ikisini aynı anda kullanabilir olacağız. Ve Google gibi çeşitli firmalar, IBM de dahil buna, kuantum bilgisayarları artık devreye sokmaya başladılar. Henüz şu an bilgisayarların ilk çıktığı zamanlardaki gibi koskocaman bir şeyler görebilirsiniz ama şimdi geçmişe götüreyim sizi. Bilgisayarlar ilk çıktığı zamanlarda da son derece büyük ve evlere sığmayacak büyüklükte bilgisayarlar vardı. Şimdi düşündüğünüz zaman evinizde laptop, hatta notebook var. Ya da hatta daha ufağını söyleyeyim, elinizdeki cep telefonları var. Bu şekilde baktığınız zaman nereden nereye geldiğimizi görebiliyorsunuz. Kuantum bilgisayarların geleceği var. Belki bizler gibi son kullanıcıya kadar da düşebilir ve kuantum bilgisayarlarla çalıştığımız zaman daha büyük verilerle, daha yoğun verilerle çalışabilir duruma geleceğiz. Bir nevi ben size bunu açıklamakta daha kısa bir yol söyleyeyim. Şu anki bilgisayarınızın milyarlarca kat hızlısını düşünün. Kuantum bilgisayarlar tam da böyle olacak.
O yüzden kuantum fiziği ve bu olguları, bu terimleri, bu anlattıklarım size bir şekilde yolunuza, önünüze çıkacak. Gelecek bunlardan oluşuyor. Gelecek küçüklerin de dünyasından oluşuyor. Büyüklerin de dünyasından oluşuyor. Her iki dünyada bilemediklerimizi ortaya çıkardıkça biz de teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Kuantumla ufakların dünyasında, makro ölçekte evrene baktığımızda da büyüklerin dünyasında çeşitli gelişmelere sahne oluyor bu tarz şeyler. Şöyle düşünün, kuantuma baktığımızda bilgisayarlar diyelim, en basit örneğini vereyim. Makro yani normal evrene ve kozmosa baktığımızda cep telefonlarımız ve çeşitli teknolojiler dahil olmak üzere bu tarz gelişmelere sebebiyet vermişler. Burada şundan da bahsetmek isterim arkadaşlar. Konuyu çok fazla uzattım, farkındayım. Yaklaşık olarak şu anda 1 saat 20 dakikayı geçmiş durumdayız. Ve ben kuantum fiziğini sadece terim ve tanımlarını burada verdim. Siz düşünün, bunları tek tek ayrı ayrı çok geniş kapsamlı anlatmak lazım. Dediğim gibi ilerleyen süreçte videolarla ve yine böyle podcastlerle destekleyeceğim bu konuyu. Kuantum fiziğine de dediğim gibi yine oynatma listesi oluşturdum. Kuantum fiziği çok güzel bir alan. Bunu öğrenmenizi ve benim de hala öğrenmemi istiyorum. Çünkü ben de merak ediyorum. Hem evreni kuantum düzeyinde hem de makro kozmos düzeyinde incelemeyi ve merakımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Sizlere de bu merakımdan özellikle böyle şeyleri vermek ya da böyle konuları paylaşmak istiyorum. Benim bu kanalımda yapmak istediğim de bu aslında. Kendi öğrendiklerimi yalın anlayabildiğim dille sizlere aktarabilmek. Umarım başarılı olurum. Umarım sizlere de faydası olur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.